Beykoz'a doğru devam ediyorum. 15 dakika oldu başlayalı. Yoğun bir trafik var sahilde. O yüzden çok fazla bir şey şu anda anlatamıyorum. Şu sahil trafiğinden kurtulduktan sonra size detaylı bilgi vermeye başlayacağım. Tubiler henüz gelmedi çünkü trafik var. Onlar araçla arkadan. Belki bir saat sonra falan gelirler. Ben devam ediyorum şu anda. Bu sürüşte kilometrenin yanında en çok mücadele edeceğim şey de iklim şartları olacak. Ekim ayında yüksek dağ geçitleri var. Bayağı böyle ayaz olacak. Zorlayacak. Elimizden geleni yapacağız Koca Seyit için. Elimden geldiği kadar araçtan destek almamaya çalışacağım. Hedefim o. Ama tabii ki daha kalın eşyalar da araca koyduk. Olası kıyafetim ve ekipmanım yetersiz kalırsa araçtan destek alacağız. Sonuçta önemli olan bu sürüşü tamamlamak, farkındalık oluşturmak. Şimdi devam ediyoruz. Dereseki'ye ulaştık. 55 dakika oldu. Trafikte bayağı bir zaman kaybettim. Tubiler geldi şu anda arkamda. Yavaş yavaş devam ediyoruz. 3. yokuşu çıkıyorum şu anda. Toplamda 72 tane yokuş çıkacağım. Önümüzde 1000 kilometrelik bir sürüş var. Toplamda 13.000 metre toplayacağım. Bakalım elimizden neler gelecek. Kapkaranlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Sen de gözükmüyorsun. Go 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 go. Şimdi evde uyumak var. Riva'ya doğru devam ediyorum. 1 saat 6 dakika oldu. 30 kilometreyi geride bıraktım. Çekim yapmak zor olacak. Elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalışacağım. 1,5 saat oldu. Övümce'ye geldim. Hava sıcaklığı şu anda 6 derece. Benim hissettiğim ya 3 derece ya 4 derece. Hava şartları düşündüğümden daha çetin geçecek. Burada bu şekilde soğuk varsa Abant'tan sonrası Eskişehir düşünemiyorum. Bayağı zor geçecek. İklim şartlarıyla sağlam çarpışacağım. GoPro muhtemelen kendini kapatmaya başlayacak. Çünkü soğukta tam çalışmıyor ne yazık ki. Yani şu anda da 3 derece falan. Umarım GoPro düzgün bir şekilde çalışır ve bir şeyler çekebilirim. Çünkü çekim yapmak şu anda gerçekten zor. Hava soğuk. Genel olarak hep buff takıyorum. Bir şeyler anlatmak için buff'ımı indiriyorum. Umarım çekim yapabilirim. Kılıçlı yokuşuna doğru devam ediyorum. Şimdi burayı halledelim bakalım. 2 kilometrelik bir yokuş. Normalde şu anda burada da hava 11 derece gösteriyor ama 6 derece. Benim hissettiğim tabii ki daha düşük. Şimdi burası böyleyse Eskişehir ve dağ geçitlerini tabii ki düşünemiyorum. Bayağı sert geçecek. Bir saat 46 dakika. 48 kilometreyi geride bıraktım. Kılıçlı'ya geldim. Kılıçlı yokuşu bitti. Şimdiki hedefimiz sahil köye ulaşmak. Hava sıcaklığına bakalım. Burada 8 dereceye çıktı tekrardan hava sıcaklığı. Yer yer değişiklik gösteriyor. Kendimi çekerken size bilgi verecektim ama bayağı bir karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden bu şekilde size bilgi vermek istiyorum. Tubi'ye tam diyecektim ki bir GoPro ondaydı. İşte böyle Sahilköy'e gelince biraz çekim yap ya da işte ne bileyim Şile'ye gelince biraz çekim yap diyecektim. Bir baktım Tubi uyumuş. Daha sürüş 1,5 saat oldu başlayalı. Hemen uyudu hanımefendi. Bir de diyor ki ben işte şöyle yaparım böyle yaparım falan. Ah Tubi ah. 2 saat 10 dakikayı geride bıraktık. Sahilköy'e doğru devam ediyoruz. Hava şu anda iyi ama özellikle inişlerde bayağı bir soğuk oluyor. Zaten genel olarak önümü de kapatacağım. İçimdeki havayı sıcak tutmam gerekiyor. Sahilköy'e geldik. 2 saat 18 dakika. 2,5 saat oldu. 70 kilometreyi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Yeşil Vadi yokuşlarına çıkıyorum şu anda. Şile ana yoluna bağlanınca sola dönüp Şile'ye doğru devam edeceğiz.
Şili ana yola bağlandık. 76 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi uzun bir iniş. Üşüme zamanı. 90 kilometreyi geride bıraktık. Şili'ye ulaştıktan sonra Ava'ya doğru bir orman yolu olacak. Umarım orası çok fazla soğuk olmaz. Çekim yapamıyorum çok fazla. Bayağı zor şu anda şartlar. Elimden geldiği kadar vücut direncimi de sağlam tutarak devam etmeye çalışıyorum. Devam. Berkin de selam verdi. Tubi ile beraber arkadalar. Devam ediyoruz. Çayırbaşı'na ulaştık. Şimdi Ava sahil yolundan devam ediyoruz. 15. yokuşu çıkıyorum şu anda. Ava Şili arası biraz sert geçecek. Çok fazla gözükmediğimden dolayı kendimi gösteremiyorum. Berkin arkada geliyor. Tubi uyuyor şu anda. Devam ediyoruz. 113 kilometre oldu. 4 saat 35 dakikadır yoldayız. 4 saat 48 dakika Ava'ya ulaştık. Bağırganlı bitti. Kerpe'ye doğru devam ediyorum. 155 kilometre oldu. 6 saat 35 dakikadır yollardayız. Bir kere lavabo ihtiyacı için durdum. Onun dışında mola yok. Devam ediyoruz. Havanın aydınlanmasına 2 saat kaldı. 175 kilometreyi geride bıraktık. Karasu'ya doğru devam ediyoruz. Burada yollar bayağı bir bozuk. Zaten kullandığımız yollar genel olarak hep bir gravel sektör var ve bozukluk var. Hızlı gidemiyoruz ne yazık ki. Çukurlar, mukurlar, her şey var. Şuraya bak. Bu yolu bildim bileli böyle ya. Hiç yenilenmedi. 203 kilometre oldu. 8 saat 45 dakikadır bisiklet sürüyorum. Bir son 15 dakika 20 dakikadır uykunun beni teslim almasıyla mücadele ediyorum. Bayağı bir uyku bastırdı. Ayağa kalkıp uykumu dağıtmaya falan çalıştım. Eğer devam ederse bir 15-20 dakika kestireceğim. Şu anda gitti gibi duruyor. Havanın aydınlanmasına da bir yarım saat falan kaldı. Bayağı bir kendime gelirim diye düşünüyorum. Yani normalde çok ters bir saatte çıktık ama işte rotadaki bazı bölgelere göre, yani Tubileri de düşünerek, Berkinleri düşünerek, yani arabayı da riske atmadan bazı bölgeleri gündüze getirmek gerekiyordu. O yüzden 9.30'da çıktım. Aslında çok ters bir saat, yanlış bir saat. Yani vücut tam böyle uykuya girmek istiyor. Sen sürüşe gidiyorsun. Bayağı böyle ortada bir zaman dilimi. Ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabiliyor. Şimdi Karasu'ya doğru devam ediyoruz. Çok az bir kilometre kaldı. Karasu'ya geldik ve geçtik arkadaşlar. Ama çekim yapamadım çünkü bayağı bir üşüdüm. Şu anda da üşüyorum ama dayanıyorum. Tubiler uyumak için mola verdiler. Ben devam ediyorum. Aslında benim de uykum vardı. Ama dışarısı o kadar soğuk ki şu anda ve vücut direncim de biraz sarsıldı. Belki biraz daha fazla sarsıldı. Eğer durursam, uyursam, yani üstümü başımı tekrardan komple değiştirmem gerekebilir. Çünkü arabanın içi sıcak olacak. O yüzden devam etme kararı aldım.
En azından hava biraz daha ısınsın. Ondan sonra uyursam dışarıya çıktığımda vücudum daha kolay adapte olur. Bu şekilde düşündüm. O yüzden dayanıyorum ya, ama şu anda üşüyorum bayağı bir. Devam ediyorum. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Havanın ısınmasını bekleyeceğim. Zor. Acilen bir yokuşa ihtiyacım var. Isınmak için ayağa kalkıp bisiklet sürmeye başladım. Tabii ki soğuk vücut direncimi düşürdüğü için hız da yapamıyorum. Gücüm var ama hızlı gidemiyorum. Çok ilginç bir şey. Güneş. Hadi artık doğu. Isıt beni. Şöyle 3-4 derece yukarıya çıksa dünyalar benim olacak. Direniyorum. 230 kilometreyi geride bıraktık. 9 saat 47 dakikadır yoldayım. Şimdi sandviç yiyeceğim. Sonra bir tane bar. Su içemiyorum. Sular buz gibi. O yüzden devam ediyorum. Üsküdar Çeşme'deki sularımla buraya kadar geldim ve hala suyum var. Çünkü sular içilmiyor. Buz gibi. Devam. Akçakoca'ya geldim. 249 kilometre oldu. 10 saat 41 dakikada bisiklet sürüyorum. 5 dakika molam var. Devam ediyorum. Her şey yolunda. Tubiler de geldi. Arkadalar. Şimdiki hedef Düzce. Köpek de kovalamıyor tam. Şimdi Özcan Güler'i geçeceğiz. Nasıl gidiyor abi? Güzel gidiyor. 5 dakika mola var. 250 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi arka arkaya sert etaplar gelecek. Evet. Buradaki yokuş, Düzce, Bolu Dağı, Abant. Bayağı sert geçecek şimdi. Kolay gelsin. Eyvallah. Düzce'ye doğru 5,5 kilometrelik bir yokuşum var. Onu çıktıktan sonra Düzce'ye uzun bir inişim olacak. Ondan sonra Kaynaşlı yoluna bağlanacağım. Oradan Bolu Dağı, sonra Abant. Burada arka arkaya uzun tırmanışlar olacak. Burası yorucu geçecek. 11 saat 14 dakikadır yoldayım. 260 kilometreyi geride bıraktım. Devam ediyoruz. Bir önceki Koca Seyit sürüşünde bu ana yolda bırakmıştım arkadaşlar. Burada 2 tane tır yanımdan geçmişti. Mental olarak beni bayağı bir hırpalamıştı. Ben de kendimi güvende hissetmemiştim. O yüzden sürüşü bırakmıştım. Şimdi araç destekli tekrar aynı sürüşü yapmaya çalışacağım. ...2 kilometrelik sert bir yokuş geldi. Şu anda onu çıkıyorum. %8 eğim ortalamasına sahip. 2 kilometrelik sert yokuş bitti. Şimdi 2 tane sandviç yiyeceğim. Bayağı bir karnım acıktı. Depoları boş bırakmamaya çalışıyorum. Ama zor. Bayağı bir kalori yaktım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özcan, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bolu'ya kadar beraberiz. İnşallah. Devam. İnşallah. Düzce'ye doğru inerken dış yoldan Kaynaşlı'ya doğru devam ediyoruz. Ondan sonra Epik Bolu Dağ geçidi olacak. Orası bayağı sert geçecek. Ondan sonra aşağı iniş ve Abant'a dönüş yapacağız. Sert yokuşlar arka arkaya gelecek. Elimizden geleni yapacağız. Hava bir tık daha ısındı ama güneş kendini bugün göstermeyecek gibi duruyor. Umarım gösterir. Yani sıkıntı yok. Enerjinin bir kısmını alıyor işte. Alıyor canım. Enerjinin bir kısmını alacak. Adam da öyle. Şöyle tatlı bir eğim var. Geldi bizimkiler.
Bolu Dağı'nın bitmesine 7,5 kilometre kaldı. Devam ediyoruz. Şurada 2 tane muz var. Barlar, çikolatalı sütler, her şeyi taşıyorum. Birazdan beslenmeye başlayacağım. Daha doğrusu dağ geçidi bitince. Bolu Dağı'nın bitmesine 3 kilometre kaldı. Burada artık biraz terledik. Burası zorladı. Dağ ile çarpıştık. Hava da ısındı. 17 dereceye çıktı. Buradan indikten sonra tekrar bir uzun çıkış olacak. Abant. Devam. Bolu Dağı bitti. Oh be. 900 metre yükseklikteyim şu anda. Burası terletti. Hemen 2 tane muz yedim. Çikolatalı sütümü içeceğim. Sandviç yiyeceğim, bar yiyeceğim, su içeceğim. Burada hiçbir şey kalmadı vücutta. 8755 kalori yakmışım. Devam ediyorum. 316 kilometre cepte. Abant Gölü'ne dönüşümüzü yapıyoruz. 22 kilometre. Abant Gölü'ne 5,5 kilometre kaldı. Uyku ikinciye ele geçirmeye çalıştı beni. Bunu da savuşturdum ama riskli boyuta ulaşmaya başladı. Normalde yani saat 9 gibi 10 gibi falan uyumayı planlıyordum, 2 saat. Ama böyle giderse vücut gitgide yoruluyor tabii ki. Böyle giderse daha erken gündüz uyumam gerekebilir. Çünkü riskli hale sokmamam gerekiyor bünyemi falan. Yani bisiklet üzerine uyuyabilirim. Daha önce bunu yaşadım. Kötü bir şey, riskli bir şey yapmamak lazım. Devam ediyorum. Berkin Abant'a doğru devam etti. Çünkü burada trafik yoğun, arkadan gelemiyor. Ya oraya gidip dinlenmelerini söyledim. Onlar da bayağı araçta perişan oldular. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Devam ediyoruz. Şimdiki checkpoint noktamız Abant Gölü. Abant Gölü'ne 870 metre kaldı. Bayağı bir enerjim düştü. Acilen sağlam bir şeyler yemem lazım. Ne olduğunun bir önemi yok. Birçok şey yemem lazım. 340 kilometre oldu. Abant Gölü'ne ulaştım arkadaşlar. Bolu Dağı'ndan sonra Abant'a çıkmak zorladı. Biraz da eksik beslendim, enerjim düştü. Mudurnu'ya 20 kilometre kaldı. Oraya gidince bir şeyler yiyeceğim. Vücudumu toparlamam lazım. Daha önümüzde çok yol var. Yani şu ana kadar 10.000 kalori yaktım. Öyle söyleyeyim sizlere. Tubiler öndeydi. Şimdi onları bulacağım. Devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Yorgunluk baş gösteriyor. Uyku 2 kere ele geçirmeye çalıştı. Ama izin vermedim. Bir plan yaptım kendime. Onu uygulamaya çalışıyorum. Umarım bir daha uykum gelmez. Şimdi devam. Neden durdun? Fotoğraf çekmek için. Manzara çok güzel. Sen ne yapıyorsun buradan? Böyle içiyor musun? O bitti, o çöp o. Ne yapmayı planlıyorsun? Enerjim düştü bayağı bir. Az beslendim. 14 dakika molam var buraya kadar. Durmadım. Hep sandviç falan yedim. Barlarla falan idare ettim. Muz falan aldım. Çikolatalı süt aldım ama yetmiyor. Çünkü 10.000 kalori yaktım Evet. şu ana kadar. Mudurlu'da duracağım. Yemek yiyeceğim. Yanıma da bir şeyler alacağım. Uyumayı düşünüyor iki kere musun? uykum geldi. Ama planım karanlık olduğunda uyumak. Bakalım Bir planlar... böyle kahve gibi bir yer değil mi? Sıcak bir yer olması lazım. Bilmiyorum yani bu saatte durmak, bu saatte uyumak aslında iyi olabilir. Bence vücut aynen. ısısı da şey yapabilir. Bilmiyorum, şimdi hissiyata göre bakacağım ya. Şu an güneş gitti ama burası mesela çok sıcaktı biraz önce. 1500 metredeyiz şu anda. Neyse yavaş yavaş Tamam. inelim aşağıya. Şu Mudurnu'ya bir gidelim, bir şeyler Tamam. yemem lazım. Kameranı sana veriyorum.